Evreni gözlemlediğimizde her şeyin mükemmel bir denge içinde olduğunu görürüz. Bu denge tesadüf olabilir mi? Fizikçiler yıllardır evrenin temel sabitlerini inceliyor. Bu rakamlar evrenin yapı taşlarını oluşturuyor. İşte şaşırtıcı gerçek. Bu sabitlerdeki en küçük değişiklik evrenin var olmasını imkansız kılıyor. Örneğin kütle çekim sabitini ele alalım. Bu kuvvet sayesinde gezegenler yörüngede kalıyor. Eğer bu sabit sadece milyarda biri kadar güçlü olsaydı hiçbir yıldız oluşamazdı. Eğer milyarda biri kadar zayıf olsaydı yıldızlar çok hızlı patlar ve yaşam için gereken elementleri oluşturamazdı. Yani kütle çekim sabiti tam olarak bu değerde olmalı. Ne fazla ne eksik. Peki bu hassas ayar nasıl oluştu? Kim ayarladı bu düğmeyi? Şimdi daha da şaşırtıcı bir sabite bakalım. Elektromanyetik kuvvetin şiddeti. Bu kuvvet atomların bir arada durmasını sağlıyor. Ancak çok hassas bir denge gerektiriyor. Fizikçiler bu hassasiyeti şöyle açıklıyor. Bir kalem üretiyorsunuz ve ucu dünyaya saplanıyor. Anlayabildin mi bu örneği? Dünya büyüklüğünde bir alan var önünde, kalemi fırlatıyorsun ve ucu büyüklüğünde bir nokta var. Eğer orayı tutturursan hassas ayarı tutturmuş oluyorsun. İşte evrenin hassasiyeti de tam olarak bu kadar ince. Hata payı neredeyse sıfır. Üçüncü önemli sabitse proton ve elektron arasındaki kütle farkı. Bu oran hayati önem taşıyor. Eğer bu oran farklı olsaydı kimyasal reaksiyonlar mümkün olmazdı. Hayatın temeli çökerdi. Çünkü elementlerin özellikleri tam olarak bu orana bağlı. Su bile farklı davranırdı. Dördüncü kritik sabit ise kozmolojik sabit. Evrenin genişleme hızını kontrol ediyor. Bu sabit sayesinde evren çok hızlı dağılmıyor veya çok yavaş çökmüyor. Eğer biraz daha büyük olsaydı evren o kadar hızlı genişlerdi ki hiçbir yapı oluşamazdı. Eğer biraz daha küçük olsaydı evren kendi üzerine çöker ve kara delik olurdu. Yani bu sabit de tam olarak bu değerde olmalı. Milyarda bir hassasiyetle ayarlanmış durumda. Beşinci önemli değer ise nükleer kuvvetlerin dengesi. Atom çekirdeğini bir arada tutan güç. Bu kuvvet çok hassas ayarlanmış. Biraz daha güçlü olsa tüm hidrojen helyuma dönüşürdü. Bu durumda su oluşamazdı. Çünkü su için hidrojen gerekiyor. Yaşamın temeli kaybolurdu. Eğer bu kuvvet biraz daha zayıf olsaydı çekirdekler dağılır ve elementler oluşamazdı. İşte bu denge sayesinde karbon oluşabiliyor. Yaşamın temel elementi olan karbon. Ünlü astronom Fred Hoyle bu hesaplamayı yaptığında şok olmuştu. Çünkü karbon sentezi imkansız görünüyordu. Ancak evrenin enerji seviyeleri tam olarak karbon üretmek için ayarlanmıştı. Bir rezonans durumu. Hoyle bu bulguyu açıkladığında evrenin bizi beklediğini söyledi. Sanki hazırlanmış gibiydi. Altıncı kritik değer ise uzayın düzlemliği. Evrenin geometrisi hayati önem taşıyor. Eğer uzay daha kavisli olsaydı evren çok erken çökerdi. Eğer daha düz olsaydı dağılırdı. İşte bu hassasiyet sayesinde evren 15 milyar yıldır ayakta durabiliyor. Şimdi düşünelim, bu 6 temel sabitin hepsi birden mi tesadüfen oluştu? Her birinin hata payı milyarda bir. Hepsinin aynı anda doğru değerde olması istatistiksel olarak imkansıza yakın. Fizikçi Roger Penrose bu olasılığı hesapladı. Sonuç şaşırtıcıydı. Penrose'a göre bu hassasiyetin tesadüfi olma ihtimali 1/10^10^123, yani sıfıra yakın. Bu rakamı anlamak için şöyle düşünün. Tüm evrendeki atom sayısı 10^80 civarında. Yani bu hassasiyet Penrose'un hesapladığı sayıya göre akıl almaz derecede daha büyüktür. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bazı bilim adamları çoklu evren teorisini öne sürüyor. Belki de trilyonlarca evren var ve biz şanslıyız. Ancak bu teori bilimsel olarak kanıtlanmış değil, hatta test edilemez bir önerme. Yani biz gözlemleyemediğimiz varsayımlara dayanarak tesadüfü savunuyoruz. Bu bilimsel midir? Diğer bir açıklama ise antropik ilke. Yani biz bu evrende olduğumuz için bu evren bize uygun. Ancak bu açıklama neden sorusuna cevap vermiyor. Sadece nasıl olduğunu açıklıyor. Bilim neden sorusunu sormakla yükümlüdür. Sadece nasıl olduğunu gözlemlemekle yetinemeyiz. Peki matematiksel bir cevap var mı? Fizikçi Paul Davies bu konuda çarpıcı bir benzetme yapıyor.
Davies diyor ki, bu hassasiyet bir odanın sıcaklığının tam olarak yaşam için ayarlanması gibi. Odanın sıcaklığı tesadüfen mi tam bu derecede, yoksa birisi mi ayarladı? İşte burada bilimsel veriler bizi matematiğin ötesine götürüyor. Bir düzen görüyoruz. Bu düzen karşılıksız bir hassasiyet gösteriyor. Sanki evren bizi bekliyordu. Ünlü fizikçi Freeman Dyson şöyle diyor: "Evrenin bizi beklediğini hissediyorum." Bu his, bilimsel verilerin ortaya koyduğu matematiksel gerçeğe dayanıyor. Tesadüf değil, düzen. Şimdi karbon oluşumuna tekrar bakalım. Yıldızların içindeki termonükleer reaksiyonlar. Berilyum atomu oluşuyor ve hemen helyuma çarpıyor. Ancak bu çarpışma çok hassas. Eğer enerji seviyeleri tam olarak uygun olmasa karbon oluşmazdı ve biz olmazdık. Fizikçi Hoyle bu hesabı yapınca şunu dedi: "Evren bir içgüdüyle yaratılmış gibi." Peki bu içgüdü nedir? Matematiksel zorunluluk mu yoksa bilinçli tasarım mı? Matematiksel zorunluluk olsa neden bu sabitler bu değerlerde, başka değerler de mümkün? Yani bu değerler zorunlu değil, seçilmiş gibi ve seçim son derece hassas. Bu seçimi yapan nedir? Bir doğa yasası mı yoksa yasa koyan mı? Bilimsel veriler bize yasaların varlığını gösteriyor ama yasa koyanın kim olduğunu göstermiyor. Ancak her yasanın bir koyucusu varsa, evren yasalarının da koyucusu olmalı. Mantık bu. Peki bu hassasiyet sadece kozmik ölçekte mi yoksa mikro ölçekte de var mı? Atom altı parçacıklara baktığımızda da benzer hassasiyet görüyoruz. Kuarkların kütleleri. Bu kütleler farklı olsa nötron ve proton dengesi bozulur. Atomlar stabil kalmazdı. Yani evren sadece büyük ölçekte değil, en küçük ölçekte de ayarlanmış durumda. Bu durum bilim adamlarını düşündürüyor. Çünkü tesadüf her ölçekte aynı hassasiyeti veremez. Eğer tesadüf olsaydı bazı yerlerde uyumsuzluk beklerdik. Ama her yerde mükemmel uyum var. Şimdi dünyaya bakalım. Gezegenimizin konumu da mı tesadüf? Güneşe olan uzaklık, ayın büyüklüğü, manyetik alan hepsi hayati önemde. Ay olmasa dünya manyetik ekseninde sallanır ve iklim dengesi bozulurdu. Güneşin tipi de önemli. Daha büyük olsa çok hızlı yanar, daha küçük olsa yaşam olmazdı. Yani sadece evren değil, gezegenimiz de ince ayarlanmış durumda. Bu bir zincir. Şimdi suya bakalım. Suyun özellikleri de hayati. Donma genleşmesi gibi. Normalde katı maddeler sıvıdan daha yoğundur. Ama su farklıdır. Buz suyun üzerinde yüzer. Eğer bunun tersi olsaydı, okyanuslar donunca diplerde yaşam imkansız hale gelirdi, değil mi? Suyun bu özelliği moleküllerin elektromanyetik yapısına bağlı, yani temel sabitlere. Yani evren sabitleri suyun özelliklerini, suda yaşamı etkiliyor. Her şeye bağlı. Şimdi özeti yaparsak, evrenin 6 temel sabiti var ve hepsi hayati. Bu sabitlerin her biri milyarda bir hassasiyetle ayarlanmış. Hepsi birden doğru değerde. Tesadüfle açıklamak istatistiksel olarak imkansız. Çoklu evren teorisi kanıtlanmamış. Geriye tek mantıklı açıklama kalıyor. Bu hassasiyet bilinçli bir düzenin ürünü. Yani evrenin yasaları bir yasa koyucunun varlığını işaret ediyor. Bilimsel veriler bu yönde. Bu yasa koyucu sadece yasaları koymakla kalmamış, hassasiyeti de ayarlamış. Çünkü bu kadar hassas bir ayar amaçsız olamaz. Bir hedef var. O hedef de yaşam. Evren sadece var olmak için değil, yaşamı barındırmak için yaratılmış gibi. Peki bu bilimsel gerçek bize ne anlatmalı? Öncelikle evrenin anlamlı olduğunu. İkincisi, bizim bu evrende tesadüf olmadığımızı, bilinçli bir şekilde buradayız. Üçüncüsü, bilimin dini gerçekleri reddetmediğini, aksine desteklediğini. Çünkü bilim evrenin nasılını gösteriyor ama nedenini de ima ediyor, matematikle. Evrenin matematiği bir zihnin ürünü gibi görünüyor. Saf tesadüf bu kadar mükemmel olamazdı. Bu zihin evrenin ötesinde olmalı. Çünkü evren bu zihnin ürünü. İşte bilimsel veriler bizi bu sonuca götürüyor. Tesadüf değil, düzen. Düzense yaratıcıyı gösteriyor. Şimdi kendinize şunu sorun. Bu kadar hassas bir ayar, bu kadar mükemmel bir denge tesadüf mü oluştu yoksa arkasında bilinçli bir güç mü var? Bilimsel veriler açıkça ikinci seçeneği destekliyor. Matematik yalan söylemez. Evrenin ince ayarı bize yaratılışın bilimsel kanıtını sunuyor. Bu kanıt herkesin anlayabileceği kadar net. Çünkü matematik evrensel bir dil ve bu dil bize evrenin anlamlı olduğunu söylüyor. Özetle evrenin fizik sabitleri tesadüf değil, bilinçli bir tasarımın ürünü. Bu tasarım evrenin her köşesinde var. Atomdan galaksiye, her şey ayarlanmış ve bu ayarın hedefi yaşam. Özellikle de insan gibi düşünebilen varlıklar.
Beyninizi kullanın. Bu mucizevi denge tesadüf mü olabilir, yoksa bu düzenin bir mühendisi mi var?